Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel patik yapacağız. Ben patiğimde normal patikli iplerden kullandım. Rengim pudra pembe. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş rahatlıkla kullanılabilir. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu şekilde 2 tane daha yedek şiş kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle kenara bırakıyorum. Örerken sizlere ölçüleri de vereceğim. Büyük ya da küçük yapmak isteyenler ölçüyü kendilerine göre ayarlayabilirler. Patiğimize burun kısmından başlayacağım hanımlar. Şöyle 11 ilmek olarak. Öncelikle 11 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara bir tane düğüm atacağım. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Şimdi burada bir artırma yapacağız. Yapacağımız artırma şöyle oluyor. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi parmağıma dolayıp şuraya bir ilmek attım. İkinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. İlmekleri düz örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen burada da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. İlk artırmamızı bu şekilde yaptık. Sonraki artırmalar biraz farklı olacak. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra hemen şuraya bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bu modelimiz hanımlar 3 ilmekle kuruluyor. Bu modelimiz için şimdi yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Modelimizin şurada hemen sağında ve solunda birer ilmek tersimiz var. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Artırmaları şöyle yapacağız. Bakın modelden sonra ters ilmek örüyoruz. Sağ kenarda ters ilmeği ördükten hemen sonra artırma yapacağız. Sol kenarda da ters ilmekten hemen önce artırmamızı yapacağız. Ters ilmeğimi ördüm. Hemen bakın artırmamı yapıyorum. İpimi parmağıma doladım. Bir ilmek artırdım. Şimdi ortaya bir ilmek düz örüyorum. Bakın şu bölümü yapmaya başladık. Şu. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrardan hemen artırmamı yapıyorum. Şuraya bir ilmek ters ördüm. Çünkü sol kenardaki modele başlayacağız. Modelim için 3 ilmek düz. Yanına bir ilmek ters örüyorum ve son kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimin ilk sırasını yaptım. Böylece 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bakın hemen yanında bir düzüm var. Model yaptığım düz ördüğüm 3 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Bu da ön yüze ters düşüyor. Artırdığımız ilmekleri de arka yüzde ters öreceğiz. Bakın artırdığım ilmeği ters ördüm. Ortadaki bir ilmeği ters ördüm. Diğer artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Model olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Hemen şurada da bir ilmek düzüm var. Son kenar ilmeğini de yine düz olarak ördüm. Arka yüzümü yaptım. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ilmek ters ördüm. Hemen modelimizi kuracağız. Model kurulumu şöyle. Bakın 3 düz ilmek var. Birinci ve ikinci düz ilmeğimi aldım. Şu ikinci düz ilmeğim önden gelecek şekilde ilk düz ilmeğin önüne bıraktım. Şöyle. Bu ikisini ve şişimdeki 3. düz ilmeğimi alıyorum. 3'ünü birden aldım. 3'ünü birden örüyorum. Bakın 3 ilmeği henüz şişimden bırakmadım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yani 3 ilmeğin içinden böylece 3 ilmek çıkartmış olduk. Ardından hemen yanındaki bir tersimi ters ördüm. Ters ilmeğimden sonra artırmamı yapıyorum.
Diğer ters ilmeğe kadar olan ilmeklerimi ön yüzde düz ördüm. Bakın diğer ters ilmeğime geldim. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Şurada da 3 düz ilmek var. Aynı modeli buraya da kuracağız. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne şöyle getirdim. Bu ikisini ve hemen soldaki üçüncüyü de aldım. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yanındaki tersimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Modelimizi kurduk. Her 3 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Modelden sonraki ilk sıramız bu. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir düz ilmeğimi ördüm. Bu modelli olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yanındaki bir ilmeğim düz. Artırma yaptığım ilmekler ve aradaki ilmeklerim ters örülüyor arka yüzde. Bakın artırma yaptığım ilmeği de ters ördüm. Yanında bir düzüm var. Modelli olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yanındaki bir ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelden sonra ikinci sıramızı öreceğiz. 3 sıra boyunca şu üçlük model yaptığımız ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Her 3 sırada bir 4. sıraya gelince modeli kuracağız. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Modelden sonra ikinci sıramız 3 ilmeğimi ön yüzde düz örüyorum. Bir tersimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde bakın ters ilmeğime kadar ördüm. Hemen artırmamı yapmayı unutmuyorum ve yanındaki bir tersimi ördüm. 3 model ilmeğimi düz örüyorum. Yanında bir tersim var ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir düzüm var. Modelden sonraki 3. sıramız oluyor hanımlar. Ön yüzde tekrar modelimizi kuracağız. Bir düz ilmeğimi düz ördüm. Artırdığımız ilmekler ve aradaki ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Bu şekilde bakın artırdığım ilmeğimi ters ördüm. Bir düz ilmeğim var düz. Modelli olan 3 ilmeğim ters. Tekrar buradaki bir düz ilmeğimi ördüm ve kenarı da düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar aynı modeli kuracağız. Her 3 sırada bir model kuruyorduk. Kenar ilmeğinden sonra bir tersimi ördüm. Tekrar modelimi yapacağım. Bakın ikinci ilmeğimi aldım. İlkinin önüne getirip şu ikisini ve 3. ilmeği de alıyorum. Üçünü birden ördüm. İpimi şişime doluyorum ve aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar bir tersimi ördükten sonra hemen yine artırmamı yaptım. Diğer ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum. Bakın ters ilmeğime kadar geldim. Buraya da artırmamı yaptıktan sonra bir tersimi örüyorum. Modelimi buraya da kuracağım. İkinci ilmeğimi aldım. İlk ilmeğin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği ve üçüncüyü de alarak üçünü birden ördüm. İpimi şişime doluyorum ve aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yanındaki bir tersim ters. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzde model kurulumu yapılmıyor. İlmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi de yine arka yüzde ters olarak örüyoruz. Bu şekilde bir düzümü düz ördüm. Bu 3 ilmeği ters ördüm. Modelden sonra yine bu ilk sıramız oldu. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Modelden sonraki bu ikinci sıramız oluyor. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir tersimi ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Yanında bir tersim var. Hemen artırmamı yaptım. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Hemen yanında bir tersim var. Ters ördüm. Bu modelli olan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters ve son kenar ilmeğim düz. Hemen şuraya artırma yapmamışız. Artırmamızı tekrar geri alıyorum ilmeklerimi. Artırma yapmayı unuttuk çünkü. Bakın şu ters ilmekten önce hemen artırmamızı yapıyorduk. Ardından tersimi ördüm. Modelli olan 3 ilmeğimi de düz ördükten sonra bir ters ve kenar ilmeğini düz ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi sayalım kaç ilmek olmuş burada. 2, 4, 6, 8. Yeniden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 23 ilmek olmuş. 27 olana kadar devam edeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra yanına bir ilmek düz ördüm.
3 ilmek ters örüyorum. Yine modelden sonraki 3. sıramız oldu bu. Bir düz. Artırma yaptığımız ilmekler dahil bu aradaki ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve son ilmeğim düz. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar modelimizi kuracağız hanımlar. Model kurulumu yapacağız yine bu sıramızda. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yanına bir ters ördüm. Bakın 3 düz ilmeğim var. İkinci ilmeği alıyorum. İlkinin önüne getirip bu 3 ilmeği şişime takıyorum. Bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Bir tersimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Diğer ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. Sol kenarda da artırmamı yapacağım. Bu şekilde. Bakın ters ilmeğime kadar geldim. Hemen şurada da artırmamı yapıyorum. Bir ters ilmeğimi ters ördüm. Ve burada yine model kurulumunu yapıyoruz. Diğer tarafta olduğu gibi. Bu 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmeğimi çıkarttım. Yanındaki bir tersim ters. Sonuncu ilmeğim düz. Böylece 25 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Modelden sonraki bu ilk sıramız oluyor. Bu 3 ilmeği ters ördüm. Bir düz. Aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gördüğümüz gibi örülüyor ilmekler arka yüzde. Hemen yanında bir düz ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters. Yanında bir ilmeğim düz ve kenar ilmeğini de örerek arka yüzü tamamladım. Ön yüzde artık son artırmamızı yapacağız. Bu artırma ile birlikte şişimizde 27 ilmek olacak. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Modelden sonraki ikinci sıramız. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir tersimi ördüm. Artırma yapmayı unutmuyoruz. Aradaki ilmeklerimi düz öreceğim. Diğer ters ilmeğime kadar ilmekleri düz öreceğim. Sonra orada da son kez artırmamı yapacağım. Şöyle. Hemen bakın burada da artırmamı yaptım. Ters ilmeğimi ördüm. Şu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yanında bir tersim var ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. 27 ilmek ile patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu modelden sonraki 3. sıramız oluyor artık. Ön yüzde tekrardan modelimizi kuracağız. Şu anda ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters olarak. Bu şekilde artırdığımı da ters ördüm. Yanında bir düzüm var. Modelimin 3 ilmeği ters, bir düz ve son kenar ilmeğini de düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar model kurulumu yapacağız ama artırma yok hanımlar. Artırma yapmadan bakın kenar ilmeğinden sonra bir ters. Bu ikinci ilmeğimi alıyorum. İlkinin önüne bıraktım. Sonra bu 2 ve 3. ilmeği de şişime takarak bu 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Yanına bir ters ördüm. Artık artırma yapmıyoruz. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Her 3 sırada bir model kurulumunu sizlere anlattığım gibi yapıyoruz. Artık 27 ilmek olarak devam edeceğiz. Hemen şurada da bir düzüm var. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Buraya da modelimi yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirdim. Öndeki 3 ilmeğimi birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yanında bir ters ve son kenar ilmeğim düz. Model bu şekilde hanımlar devam edecek. Toplamda şuraya bakın 1, 2, 3, 4 tane modelimizi yaptık. Hanımlar ben bu patiğimin ön bölümüne yani şuraya şaroşalı bölüme gelene kadar toplamda 8 tane modeli yaptım. 9. modeli kurarken yani şu anda bakın 4. modeli kurduk. Bu şekilde 9. modeli kurarken orta kısımları haroşa yaptım. Şimdi biz buraya 8 tane modelimizi tamamlayalım. Ardından 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. 9. modeli yaparken buluşalım hanımlar. Hem sizlere mezura ile ölçü vereceğim hem de birlikte şu orta bölüme başlayacağız. Evet hanımlar patiğimin bu ön bölümünü ördüm geldim. En son 8 model yaptım. 8 modelden sonra 3 sıra yine ilmeklerimi ördüm. 9. modeli yapacağız birazdan. Öncesinde sizlere şöyle mezura ile ölçümü vereceğim. Buruna sıfırlıyorum şöyle. Buraya 9,5 santim olarak ördüm hanımlar. Burası 9,5 santim.
Şimdi orta bölümleri haroşa olarak öreceğiz. Orta bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters yaptığımız yerleri bu defa haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bir tersimi örüyorum. Yine model kurulumuna devam ediyoruz. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip yanındaki ilmeği de alarak bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarttım. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Şu ortadaki ilmekler haroşa oluyor. Ben hem ön hem arka yüzde haroşalarımı düz örerek elde edeceğim. Şimdi ön yüzdeyim. Aradaki ilmeklerimi yine düz örüyorum. Arka yüzde de düz öreceğim. Bu şekilde buralar haroşa düşecek. Bakın ortadaki ilmeklerimi düz ördüm. Aradaki bir tersimi yine ters örüyorum. Buraya da modelimi kuracağım. Şöyle modelimi buraya da oluşturuyorum. Hemen yanındaki bir tersi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenarlardaki modeller her 3 sırada bir yine devam ediyor. Model olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yanındaki bir düz ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki haroşa ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Hem ön hem arka yüzde düz örünce haroşa düşüyor. Bakın ön yüze haroşa oluştu böylece. Buraları düz olarak örüyorum hanımlar. Yanındaki bir düzü şurayı düz ördüm. Modelli olan 3 ilmeğimi ters ördüm. Yanında bir düzüm var. Son ilmeğimi de düz ördüm. Bakın şurada bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde ve arka yüzde düz ördük. Şuraya bir diş haroşa oluştu. Biz yine aynı kenarlardaki modelleri 3 sırada bir kurmaya devam edeceğiz. Bu ortada da toplamda 4 diş haroşamız olana kadar modelin bu bölümünü yapacağız hanımlar. Şimdi burada 4 diş haroşamız olana kadar modelimizin bu bölümünü yapalım gelelim. Evet hanımlar, bu ön bölümde 4 diş haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Tekrar ön yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Kenardaki tersimi ters ördüm. Bakın yine model zamanı geldi. Buraya yine modelimi kuruyorum. Bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarttım. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Ortadaki haroşa ilmeklerim var. Bunları yine düz örüyorum. Ön yüz ilmekleri örüyoruz bu şekilde. Haroşa bölümündeki ilmeklerimi ördüm. Bakın hemen burada bir ters var. Ters örüyorum. Hemen buraya da yine 3 ilmeğe model kurulumumu yapıyorum. Bu şekilde. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde kesimler yapacağız. Kenara 9 ilmek öreceğim. Yine kenarlardaki model devam ediyor. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. Modelli olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yanına bir daha düz ördüm. Baktığımızda burada 3, 6 ilmek olmuş. 7, 8, 9. Şu kenara toplamda 9 ilmek ördük. Şimdi ortadan 9 ilmek keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Birinci kesimim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm. Ortada 9 ilmek kestim bilek için. Hemen yanında 1-2 ilmek daha haroşa var. Bunları ördüm. Buradaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Modelli olan 3 ilmeğimi ters ördüm. Yanında bir düzüm var. Ve kenar ilmeğini de ördüm. Evet hanımlar. Biz öncelikle patiğimizde bu sağ kenarımızı yapacağız. Ardından sol kenara geçeceğiz. Yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yanına bir ters örüyorum. Modelli olan 3 ilmeğimi yine düz ördüm. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Şöyle. Alta baktığımız anda burada sıradan 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşamız var. Şimdi burada kenarda 3 ilmek kaldı. Bu kenardaki 3 ilmeği yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Ardından geri dönüyoruz. Bu diğer tarafta olan şu ilmekler bekleyecek. Onları örmüyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ve üçüncü haroşa ilmeğimi de ördüm. Bir düz ilmeğimi ördükten sonra bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğini ördüm. Şurada 3 ilmekle haroşa yapıyoruz. Şu ilk 5 diş haroşayı saymıyoruz. Ön bölümde olan haroşalarda 3 ilmekle şurada bir diş haroşamız oluştu. Burada 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Yine bakın model kurulumuna devam ediyorum. Model zamanı geldi. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bir ters örüyorum. 3 ilmek haroşamı düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncü haroşamı da ördüm. Bir düz,
3 ters, 1 düz ve kenar ilmeğimi ördüm. 3 ilmekle şurada 2 diş haroşamız oldu. 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz demiştim. Kenar ilmeğinden sonra hemen yanındakini ters ördüm. 3 ilmeğim düz, 1 tane ters, 3 haroşamı yine düz örüyorum. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. 2. ve 3. haroşamı ördüm. Hemen yanında bir düzüm var, örüyorum. Modelli olan 3 ilmeğimi ters ördüm. Yanında bir düzüm var ve kenar ilmeğimi de ördüm. Burada 3 ilmek ile 3 diş haroşamız oluştu. Şimdi bir diş haroşa daha yapacağız yine aynı şekilde. Sonra artırmalar başlayacak. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Tekrar model kurulumumu yapıyorum. Her 3 sırada bir modelimizi yine kuruyoruz. Bir ilmek tersimi ördüm. 3 tane haroşa örüyorum. Tekrar geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. 2. ve 3.'yü ördüm. Bir düz, 3 ters, bir düz ve kenar ilmeğim. Şurada 3 ilmek ile 4 diş haroşamız oluştu. 1, 2, 3, 4. Artık artırmalara başlayacağız. Şu bilek kenarından artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Yine kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Modelli olan 3 ilmeğim düz. Yanında bir tersim var. Şimdi burada 3 haroşam var. İlk ikisini ördüm. Bakın son bir ilmek kaldı. Burada artırma şöyle oluyor. En son ördüğüm ilmeğin haroşa kısmına giriyorum. Bakın şuraya girdim şişim ile alttan. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum ve sonuncu ilmeğim de düz örülüyor. Böylece bir ilmek artırdık. Burada 3 değil 4 tane haroşamız oldu. Artırdığımız ilmekler haroşa olacak. Şişimizde 9 ilmek vardı. Bir ilmek artırdık, 10 oldu. Arka yüzde artırma yok. Artırma işlemi sadece ön yüzde. Şimdi 4 tane haroşamı ördükten sonra bir düz, 3 ters, bir düz ve kenar ilmeğim. Tekrar geri dönüyoruz. Yine bakın model zamanı gelmiş. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Model kurulumumu yine yapıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanında bir tane tersim var. Şimdi tekrar son bir ilmek kalana kadar örüyorum. En son ördüğüm ilmeğin altına şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm ve sonuncu ilmeğimi de ördüm. Böylece burada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2, 3, 4 ve 5 ilmek haroşamız oldu. Ardından bir düz, 3 ters, bir düz ve kenar ilmeğim. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalara yine devam ediyoruz. Bu aşamada yine model yok. 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir ters örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim yine. Sonuncu ilmeğimin önüne girerek buradan aldığımı da düz ördüm ve sonuncu ilmeğim de düz örülüyor. 3, 6, 9, 12 ilmek oldu hanımlar burada. Burada toplamda 14 ilmek olana kadar artıracağız. Şimdi 14 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Evet hanımlar, bu bölümde 14 ilmeğim olana kadar artırmalarımı bu kenardan yaptım. Artık 14 ilmek ile bu bölümü örmeye devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Burada kenar ilmeği ile birlikte toplam 3, 6, 8 ilmek haroşamız oluştu bu kenarda. Böyle devam edecek. Ben bu bölüme şu ilk 5 diş haroşa hariç, bakın 1, 2, 3, 4, 5 burası hariç şu kenara toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Bakın şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşam olmuş. Ben buraya 15 diş yani 15 sıra haroşa ördüm. Ben şimdi buraya 15 dişi tamamlayacağım. Geleceğim, ardından sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Artık büyük mü yapmak istersiniz, küçük mü yapmak istersiniz? Haroşa sayılarını ona göre ayarlayacaksınız hanımlar. Şimdi ben bu sağ kenarımızı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şuraya tamına 15 sıra haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde kenar ilmeğinden sonra şuradaki ilmeklerimin tamamını düz öreceğim. Çünkü arka yüzde kesim yapacağım. Bu ilmeklerimi ördükten sonra dediğim gibi sizlere mezuram ile ölçüyü de vereceğim. Artık yeni model kurulumu yapmadık. Arka yüzde kesim yapacağız. Sağ kenarda kesimi arkada yapıyoruz. Şöyle. Hemen patiğimi şuraya bıraktım. Ben size hemen ölçümü vereyim. Benimki 37-38 numara içindi. Şöyle burun kısmına tuttum. Hanımlar 19,5 santim olarak ördüm bu boyunu. Bakın. Sizler daha büyük yapacaksanız bunu bir tık daha uzatabilirsiniz. Yani 1 santim daha uzatabilirsiniz. 39-40 yapacağım diyenler. Küçük yapacağım, 36 yapacağım diyenler de 1 santim küçültebilirler. Şu yandaki haroşa sayılarını da ona göre belirlersiniz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi kesiyoruz. Sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. İkişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde ilmeklerimi kesiyorum.
Gevşek kesmek önemli çünkü patiğimizin arkasını yaparken bu kesim yaptığımız bakın kenar ilmek yerleri var V şeklinde görünen. Oralardan ilmek çıkaracağız. İlmekleri rahat bir şekilde çıkaralım diye gevşek kesim yapmamızda fayda var. Şu şekilde yarım almışım ilmeğimi düzelterek şöyle güzelce ilmeklerimin hepsini kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Kenarım sıkı ve sağlam olsun diye şu kenara da 2 tane zincir oluşturuyorum. Ve artık şurada hemen ipimi kesiyorum. Sağ kenar tamamlandı. Geldik sol kenarımıza. Bu sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenar da aynı şekilde yapılacak. Sadece artırma bu defa sağ taraftan, iç taraftan olacak. Hemen ipimizi şu ilk ön yüzde bilek bölümünden başlayarak ipimizi ekliyoruz. Hemen şuraya ikinci ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şurada kendine düğümlüyorum. Burada hanımlar ilk başta 5 diş haroşamız var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 haroşadan hariç bu 9 ilmek ile şurada 3 ilmek var. Bakın şu iki şişimizde toplam 9 ilmek var. 3 ilmeği haroşa. Bu 3 ilmek ile burada 4 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Yandaki bir tersimi ters ördüm. Modelimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Bir tersim var ve yanına bir tane düz ördüm kenar ilmeğini. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, modelli olan 3 ilmeğim ters, bir düz ve 3 haroşa olan ilmeğimi düz ördüm. Bakın 3 ilmek ile şuraya bir diş haroşamızı yaptık. Burada 3 ilmek ile toplamda 4 diş haroşa olana kadar zaten birini yaptık. 3 diş daha haroşa yapacağız. Bu bölümü yapalım gelelim hanımlar. Artırmaları size göstereceğim. Evet hanımlar, burada 4 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi artırmaları yapacağız bilek kenarından. Buranın artırması da şöyle oluyor. Kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen önde ilmeğim var. Bu ilmeğimin önündeki şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Artırmamızı yaptık. İkinci ve üçüncü haroşa ilmeğimi de örüyorum. Artırdık, burada 10 ilmek oldu. Sol kenarın artırması da böyle yapılıyor. Hemen bir tersimi ters ördüm. Modelimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğim düz. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz ve 4 haroşa ilmeğimi de düz örüyorum. Geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen artırma yapıyoruz. Öndeki ilmeğimin haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. 2, 3, 4. Kenar ilmeğinden sonra 4. Yani kenar ilmeği ile birlikte 5 ilmek haroşamız oldu. Yanına bir tane tersimi örüyorum. Bakın bu sıramızda modeli kurulumunu yapıyoruz. 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarttım. Bir tersimi ördükten sonra kenar ilmeğini düz ördüm. Burada da hanımlar şu anda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek oldu. Sağ kenarda 14 olana kadar artırmıştık. Burada da 14 ilmek olana kadar artıracağız. Ardından 14 ilmek ile modelimizin kenarını örmeye devam edeceğiz. Bu bölüme 15 diş haroşa yapmıştım. Bu bölüme de hanımlar şu ilk 5 diş haroşadan sonra şöyle buraya da 15 diş haroşa yapacağım. Yanlar eşit olmalı çünkü. Sizler de bu kenarı ne kadar yaptıysanız diğer sol kenarı da aynı sayıda yapacaksınız hanımlar. Şimdi hep birlikte sol kenarımızı tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından kesimimizi yapacağız. Kenarlarımıza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu sol kenarında tamamladım. Geldim, 15 sıra haroşam oldu burada da yine. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Diğer sağ kenarda arka yüzde kesim yapmıştık. Sol kenarda kesimlerimi ön yüzde yapıyorum. Yine gevşek bir şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Artık patiğimizin şu kenarlarını yapacağız. Videonun başında dediğim gibi buralarda misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben misinalı şişte zorlandığım için yedek şişlerimi de yanıma koydum. Hemen ipimizi kırmadan aynı yerden kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Bakın şişimde zaten bir ilmeğim var. Hemen şurada ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Sırasıyla böyle kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girelim. Burada patiğimizin kenarları daha sağlam oluyor. Şöyle hanımlar, ilmeklerimizi çıkaracağız. Ben bu bölümden hanımlar patiğimin şu burun kısmına kadar 11 ilmek olarak başlamıştık. Şu burun kısmına kadar
Buradan 40 tane ilmek çıkarttım. Sizler şu haroşa sayısını fazla yaptıysanız ya da eksik yaptıysanız sayınız 42 olur, 38 olur, 45 olur. Yani bu değişiklik gösterebilir bu kenar sayısına göre. Şimdi burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Evet hanımlar, şu bölümden burun kısmına kadar 40 ilmek çıkarttım geldim. Patiğimizin burnuna 11 ilmek olarak başlamıştık. 11 ilmek başladığım yerden 11 ilmek çıkaracağım. Şu kenarımız düğümlü olduğu için biraz sert. Buradan bu nedenle şöyle tığ yardımıyla bir ilmek çıkaracağım. Şuradan şöyle, bunu da şişime takıyorum. Yedek şişime takıyorum bunu da. Sırasıyla hanımlar şu kenar ilmek yerlerine girerek buralardan ilmekler çıkarıp şişimize takıyoruz. Ben şuradan çıkarıyorum. İkinci ilmeğim. 3. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz buradan. 11 ilmek başlamıştık. Buradan yine 11 ilmek çıkarıyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Şurası 10. Ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 11. Bu burun kısmından da yine 11 adet ilmeğimizi çıkarttık. Tekrar sayalım. 3, 6, 9, 10, 11. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan ilmeklerimi çıkaracağım hanımlar. Diğer taraftan 40 çıkartmıştım. Buradan da yine 40 çıkaracağım. Kenarlarımız eşit çünkü. Hemen şöyle sırasıyla yine ilmeğin iki kanadına birden girerek buralardan şu şekil ilmeklerimi çıkarıyorum. Diğer uca kadar toplamda 40 ilmek çıkaracağım. Şu uca kadar. Sizler şu kenara kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenara da yine aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın gelin hanımlar. Evet sevgili hanımlar, 40 ilmek de şu bölümden çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar, arka yüzdeyiz bu aşamada gördüğünüz üzere. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimin tamamen ters olarak örüyorum. Bu şekilde diğer uca kadar ters öreceğiz. Önce bu ilk şişimizi, sonra burun kısmındaki 11 ilmeği, sonra diğer şişteki 40 ilmeği bu diğer uca kadar ters örüp gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğiz. Şu anda ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ön yüzde yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar diğer uca kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yani şu bölüme kadar. Ardından tekrar geri döneceğiz. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Tekrardan burada buluşacağız hanımlar. Sonrasında birlikte patiğimizin tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm. Şimdi tabanımıza geçeceğiz. Burundan itibaren patiğimizin tabanını öreceğiz. Öncelikle tabi bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi öreceğiz. Burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi yine düz örüyorum. Bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi hanımlar örelim gelelim. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Burun kısmına geldim. Şimdi bu burundaki 11 ilmeği de öreceğim. Artık burada haroşa örgüye başlıyoruz hanımlar. Yine hem ön hem arka yüzde düz örgü uygulaması yapacağız. Buradaki 11 ilmeğimi öncelikle örüyorum. 11 ilmeğimi. Ardından hemen yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Ortada 15 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Ardından geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 12 ilmeğimi örüyorum şimdi de. 12 ilmeğimizi örüyoruz. Şu 12. ilmeğim. Şimdi de bu şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 13 ilmek örüyorum öncelikle. Hemen yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 14 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 14 ilmeğimi örüyorum. Ve yan taraftan bir ilmek alarak ortaya ekledim. Ortada hanımlar 15 ilmeğimiz oldu. Artık 15 ilmek ile kesimlerimizi yapacağız. Şöyle ki tabanımızda 15 ilmek var. 14'ünü öreceğiz. Yani şu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeği örerken hemen yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. 15. de kesimi yapıyoruz.
Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan bu tabanda son bir kalana kadar örüyorum. Bakın şu sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 14 ilmeğimi örüyorum. 15. de kesimimi yapıyorum. Bakın ördüm. Şu 15. sonuncu ilmeğim, yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. İşlem bu hanımlar. Biz bu işleme sağ ve sol şişimizde ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şuralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Şişimde şimdi 15 ilmeğim var. 15 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yine haroşa yapılacak bu aşamada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. 14 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerlerimiz var. Şu ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örüyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada hanımlar şöyle kesimimi düzgünce yapayım. Burada şöyle arkadan öne doğru girerek şu kenar ilmek yerinden ilmek çıkartabilirsiniz. Fakat ben bu şekilde, bakın şu an bile zorlandım. Zorlandığım için bu aşamada geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Tekrardan ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerim şurada. Hemen şuraya girerek buradan da bir adet ilmek çıkarıyorum. Hemen şurası düğümün denk geldiği nokta olduğu için burası biraz sık hanımlar. Hemen şuraya tığ yardımıyla girerek ilmeğimi çıkarttım. Şöyle. Yeniden 15 ilmeğimiz oldu. Tekrardan geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini kesiyorum ve burada ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle örülüyor. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi de kesiyoruz. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Orta halli bir kesim yapalım. Sonuncu ilmeğimi de kestim. İlmeklerimizi kestik hanımlar. Şimdi tığımı alıyorum. Patiğimizin kenarına 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Hemen sizlere göstereceğim. Bu aşamada hemen kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye kenarı düzlüyorum. Öncelikle. Şimdi kenar oyamızın ilk sırasında hanımlar normal sık iğne tekniği uygulayacağız. Bakın hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin kenarına batarak ilmek çıkarıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak ilmek çıkaracağız. İlmekleri tığımızdaki 2 ilmeği toplayacağız. Hanımlar çok sıkı bir sık iğne yapmayalım. Bakın tığımdaki ilmeklerim oldukça gevşek. Gevşek yapalım. Eğer sıkı yaparsak patik boğazı kasma yapar, dar olur. Ayağa zor girer. Esnek olsun diye böyle gevşek bir şekilde sık iğnemizi yapacağız. Şimdi bu şekilde patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini dolandım geldim. Şimdi
Kenar oyamızda ikinci sıramızı yapacağız. Ters sık iğne yöntemi kullanacağım. Öncelikle şöyle bir zincir çektim. Geri geri gideceğiz. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Geri geri gidiyoruz. Yani soldan sağa. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak şöyle ilmek çıkarıp tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. İlkinde normal düz sık iğne tekniğiyle yapmıştık kenar oyamızı. İkinci sırada da böyle ters sık iğne tekniği kullanıyoruz. Patiğimizin bu kenar bölümü çok şık, güzel duruyor bu şekilde. Hanımlar, böyle patiğimizin çevresini yine ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet, kenar oyamızın ikinci sırasını da tamamladım. İlk başladığım yere kadar yaptım. Buraya da bir tane zincirimi çektim. İpimi kesiyorum hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizliyorum. Yoksa hani ayağa giydikten sonra bu ipucu çıkar. Hoş bir görüntü olmaz. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen şöyle şeklimizi toplayıp patiğimize bakalım. İşte hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle bakın. Haroşa örgü olduğu için çok esnek, ayağı saran, ayağa oturan bir model. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Ayağımızda da görelim birlikte. Çok farklı, hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Tabanımız, patiğimizin topuğu, kenarlarımız, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.